saklanmalar, karışık olaylar var. Kaç bilmiyorum. Saat 11'i geçiyor. Çok acayip olaylar yaşadık bugün. Bugün karavan hayatımızın en lanet günü olabilir. Kesinlikle. Bütün detayları size yarın anlatacağız. Hem de merhaba. Merhaba. Sıcak bir yaz gününde şaftımız kaymış olarak yollardayız. Evet, farklı işgallerden belli olmalı. Çok sıcak ya. Ama çok iş hallettik. Çok iş hallettik, evet. Tamamen dibe vurmuş mazotumuzu doldurduk. Gerçekten dibe vurmuştuk ama. Son videoda bitti bitecek, yetişecek miyiz, yetişemeyecek miyiz derken hemen ilk işimiz benzinliğe gittik. 17 kilometre daha gittik. Kaç? 40 kilometre falan gittik değil mi? 40 kilometre gittik totalde. Sonra. Oh, yetiştik neyse ki. Doldurduk rahat rahat mazotumuzu. Tüpümüz bitmişti yedek olan. Öteki de bitmek üzereydi ama Yedi kulağındaydı. Yedeği doldurduk. Ve hatta bankaya gidip biliyorsunuz YouTube iş ortağıyız. Bankaya gidip bankadaki YouTube başlangıcını da hallettik. Evet, YouTube Artık hesabımız var. Biz Ağustos ayından beri para kazanmaya başlamıştık aslında ama tabii ki ilk aylar çok küçük meblağlar. Sonrasında artmaya başlasa da ufak ufak banka hesabını açtırmamıştık. Zaten o dönemde Doğu bölgesindeydik. Evet. Doğuda bilirler bilemezler, acelemiz yok, para da orada nasıl olsa birikiyor diye açtırmamıştık. Burada dedik artık açtıralım. Hazır işlerimizi gördüğümüz bölgede banka şubesi de vardı tam böyle yan tarafta. Sağ olsunlar çok hızlı hallettiler. Normalde bu içerik üreticiliği hesabı diye bir hesap var. %15 vergisi kesilerek hesabınıza para yatırılıyor ve bunun için bankada farklı bir türde hesap açılması gerekiyor. Her banka bunu, devlet bankaları yapıyor sadece bildiğim kadarıyla. Ama her şube bunu bilmiyor. Sürekli aynı işlemi yapmadılarsa. Sağ olsun arkadaş çabucak halletti bizim işimizi. Öğle molasına kalmadan onu da çözdük. Ondan sonra yollara düştük. Markete gireceğiz ama uygun market bulabilirsek gireceğiz. Çünkü gittiğimiz yerdeki marketin önünde duracak yer yoktu hiç. Direkt o ana yol üzerindeydi. Bakalım şimdi tekrar sahil kıyısına doğru devam ediyoruz. Çok güzel bir yere götürüyorum sizi. Bakalım Tolga bir yer Çok bulmuş. güzel. Marmara bölgesi Karadeniz kıyılarında 3. konak noktamız olacak. 3. konak noktamızda çok güzel bir yer olacak. Marmara'ya başlar başlamaz mini hareket etmeye başladık. Evet, ufak Karadeniz'de ufak. öyle ileriye şehirleri geçe çıkıyorduk hep. Ama buralarda artık uzunca bir süre herhalde böyle sahil kıyılarını keyif yapa gideceğiz. Müze gezmeyeceğiz, antik kent gezmeyeceğiz. Çanakkale'ye kadar diyelim. Değil mi? Çanakkale'ye kadar antik kent yok önümüzde. Yani. Müze vardır belki de antik kent yok. Bir süre hep beraber sahillerde keyif yapacağız. Çok güzel yerler gezeceğiz hep beraber. Oo, ne güzel bir yer yapmışlar oraya. Evet. Yalnız doğru yalıtım yapılmadıysa nasıl yanıyordur oranın içi. Tam arkanda Kefken Köy Pazarı tabelası var. Çekemedim Evet. senden. Buyurun. Evet. Kocaeli'ne geçmiş olduk böylelikle. Kocaeli'liyiz. Kocaeli'liyiz bu aralar. Ama buralar o kadar kalabalık ki marketlerde Kaçıyoruz buradan. malzeme kalmamış. Arabalar yok. Yani neye elime atsam raflar boş neredeyse ve hafta ortasındayız. Aslında Evet, bugün Perşembe. Normalde Evet. hafta stokları temizlemeleri lazım. Kerpe Cebeci tarafına doğru devam edecektik. Benim kapım mı? Evet. Benim kapım biraz kibarlıktan anlamıyor da. Böyle çarpınca kapanıyor. Evet. Yani Kerpe, Pembekayalar, sonra Cebeci o taraflara gitmek istiyorduk aslında. Oralardan devam ederiz ama burası bile o kadar kalabalık ki ve herkes o tarafa gidiyor. O yüzden rotamızı değiştiriyoruz. Buralardan market alışverişi yapmış olduk. Buraları neden geçiyoruz? Aslında çok güzel yerler. Daha önce gelmemiş olsaydık geçmezdik muhtemelen. Evet. Özellikle Pembekayaların o taraflar falan ama ne derler ona? Biz daha önce motorla gelmiştik. Sanki karavanla konaklayacak çok da bir yer yok gibi hatırlıyorum. Yok. Pembe kayaların orası olabilirdi. Yani Düz bir birkaç alanda nokta ama var.
Orada da şöyle bir sıkıntı var. Çok rağbet gören bir bölge olduğu için ve biz motorla bile inanılmaz derecede cam vardı her tarafta. Gelen Yani trafiği yol göstereyim boyunca- dedim bu arada. Evet. Bir de görüntüyü kaybetme. Şurada çok güzel bir şey var. Onu da gösterelim arkadaşlara. Tamam. Bizim hayalimizdir kendisi. Burayı 3-5 kere geçtik de öğrendik artık her şeyi. Evet. Market Şurada ararken. bakın yeşilliklerin arasında ne var? Yeşilliklerin arasında bizim hep bahsettiğimiz kamyon karavan dediğimiz, hayal ettiğimiz çok cici bir kamyon var. MAN'ın yeni kasası. Evet. Yeni kasa sıfır. Cilli gibi MAN arazöz var. Hani arabaları sevmeyen ben, çok da arabalardan anlamayan ben bile gördüğümde MAN'ın yeni kasası olduğunu biliyorum. Çünkü araba değil, kamyon. O gamyon. Kamyon. Çok da güzel bir gamyondur kendileri. Of. Şimdi Pembe Kayaların o tarafı sizlere göstermek isterdik. Lakin çok fazla cam var orada. Yani aracın lastiklerini patlatma ihtimalimiz bizim orada %99. Bir de şey diyorsun değil mi? Sahilin hemen arkasında bir düzlük vardı böyle sıra sıra. Evet evet. Ya arabalar, oraya herkes otopark. araba park ediyor. Evet. Yani hani 2 gün kalsak devamlı gelen giden, akşam buranın kalabalığı o Evet. tarafa akıyor. Yani ben hafta içi burayı daha sakin bekliyordum. Trafiği, yolu, bu merkez tarafını falan daha sakin bekliyordum ama hiç öyle bir şey yok. O yüzden es geçiyoruz bu tarafları. Maalesef gösteremiyor size. Evet. Daha güzel yerler daha göstereceğiz. güzel yerler göstereceğiz. Hatta drone çekimi yapabileceğim bir yere doğru gidiyoruz. İnşallah. Burada da yapardık gerçi ama çok şey değil. Kalabalıkları sevemiyoruz biliyorsunuz. Evet. Marmara bölgesine girdiğimizden beri hep sakin konaklama noktalarına denk geldik. Yaz sıcağında da çok güzel gidiyor bu sakin yerler. O yüzden kalabalıklardan uzak durmak istiyoruz. Evet evet. Sahilin arka sokak aralarındaki araçları görüyorsunuz. Burası Kefken. Evet. Kefken'in içi. Her yer dolu. Yani Her yer dolu. Bizim geldiğimiz zaman bu kadar kalabalık değildi. Takribi bir 9 senesi var mı? 8 senesi var. 7-8 vardır kesin de. Bir de şeydi o zaman. Mevsim sonuydu. Yaz sezonu sonu gibi gelmiştik diye hatırlıyorum. Evet. Böyle ya da başıydı. Aşırı kalabalık Çok ya. kalabalık, çok. Bir de hafta içi dediğin gibi yani Haftanın hafta ortası içindeyiz. bir de. Otoparka park etmişler karavanı. Sol taraf otopark. Evet. Çekme karavanlar. Park deme, buralar karavan park oldu. Girişinde otopark yazıyor. İnsanlar yol kenarındaki buldukları ağaçlıklara çökmüşler piknik yapmak için, durmak için. Evet ya. Bağırganlı, Sarısu, Seyrek. Kerpe'ye güle güle diyoruz. Güle güle Kerpe. Hoşça kal. Evet, gelecek arkadaşlar için bilgi mahiyetinde olmuş oldu bu video. Evet, yazın gelmeyin. Bence yazın gelmeyin buralara. Çünkü mevcut, işte burası nereye bağlıydı? Kocaeli. Hani zaten Kocaeli'nin nüfusu ayyuka çıktı. Ya bir de İstanbul'un arka bahçesi ya bu taraf. Direkt Evet. yani İstanbul kalabalığından kaçan, sahile gelmek isteyenler direkt bu tarafta. Herkes bu tarafa geldiği için buralar biraz sıkıntılı. Vallahi hafta sonu herhalde trafik ilerlemez burada. Bak, çocukların yaptığına bak. Var, cesur çocuklar. Aşağıda plajı gören Evet. arabayı şuraya sokarız sıkıntı olmaz deyip yanaşmış kenarlara. Çekme karavanlar, araçlar. Evet. O kanopi de var. Bu yerleşmiş buraya belli. Evet. Şimdi ben uğraşamam böyle siz geziyorsunuz, tozuyorsunuz, devamlı yer bakıyorsunuz derseniz. Çok fazla kamping alanı var. Şu an bir tanesinin yanından geçiyoruz mesela. Hani girersiniz böyle kampinge, verirsiniz ücreti. Ona göre keyifli keyifli takılırsınız. Ama biz ücret vermediğimiz için o yüzden biraz fazla dolaşıyoruz. Bir de sessiz, sakin, ıssız yer bulmak zor bu devirde artık. Evet. İnternet sağ olsun, herkes her yeri, her şeyi biliyor. Ya bir de şöyle, şimdi biz neden kampinge girmiyoruz? Ücretli plaja bana mantıklı gelmiyor. Çünkü hani ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla sakin olsun düşüncesiyle girebilirsiniz ama sonuç olarak oraya o parayı veren herkes giriyor. Yani elin Suriyelisi de giriyor. İşte çapulcusu da giriyor. Sonuç olarak orada gişedeki kişi aldığı paraya bakıyor.
Aynen öyle. Yani o yüzden oraya para vermek de pek bir mantıklı hareket değil bizim için. Bir de şimdi ben para verdim kardeşim, her türlü şeyi yaparım hakkını kendinde hak gören insanımız orada tabii azıtıyor. Mesela bu yol 2 şeritli bir yol. Sağ taraftaki park etmiş arabalar şeridin yarısını kaplamışlar. Yani kıyıda bir emniyet şeridi vesaire bir şey yok. Şu anda biz ters şeritten gidiyoruz onların yüzünden. Tabii artık İstanbul'a geldiğimiz için ve hatta böyle şeyleri görmek mümkün. Vay be, bu virajlı yollarda motorla gelmiştik. Döne 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 döne. Evet, motosiklette çok zevkli oluyor buralar. Sarısu Mahallesi'ne hoş geldiniz. Şimdi biraz şu tarafa doğru yollanayım. Burası sanırım Su birikintisinin olduğu yer. denizin arkasına kalacağız. Su birikintisinin olduğu yerde de sivrisinek çok olur Cem Bey, tümsek. Ya işte genelde böyle oluyor. Konum araştırırken kısa alan içerisinde tümsekleri kaçırmamak için co-pilotunuza güveniyorsunuz. Evet, ben de kamerayı çevirirken aynı anda sağa baktım iyi ki. Kamp alanıymışmış gibi hissettiriyor bana şu anda burası. Değil de. Değil de Birisi gelip şu kadar Oo. para verin diyecekmiş gibi bir yer sanki. evet, bir de hepten derenin dibi gibi. Dibi gibi. Gösteriyorum ama az önce üstünden geçtiğimiz dere, çay neyse buraya akıyor. İleriye bakalım biz. Oo, gezici bası istasyonu gelmiş karavanların arkasına. Evet. Bizim bilmediğimiz bir organizasyon mu var ya? Bilmiyorum ki. Bir Bakalım şuradan bir istersen. girip en azından bir mola yapalım. Bakalım etrafa. Ona göre değerlendirelim. Evet. Karadeniz'in meşhur çeken akıntısı, rif akıntısı burada da mevcut imiş. Enine geldik. Evet. Direkleri. Karavanı burada bırakıp çadır mı kuralım ileriye? Çadır mı bu sıcakta mı? Evet. Çadır kurabiliriz. Çadır her şeyimiz var. Ekipmanlarımız var ama bu sıcakta ben yokum. Ben yokum. Karavanın yalıtımı sağ olsun. İçerideyken rahat edebiliyorum ama dışarıda, çadırda. Camları açalım da şu çocuk da biraz serinlesin. Güneş plajını da geçtik biraz önce. Bu tarafta da konaklamıyoruz. Yola devam ediyoruz. Seyrek normalde hafta içi bile diğer yerlere göre kalabalık oluyormuş. Yorumlarda öyle yazıyordu. O Evet, yüzden hiç yani. denemiyoruz bir aşağıya inmeyi. Adı seyrek olduğu için öyle bir yanılgıya düşmeyin. Evet. İleri doğru devam ediyoruz. Zaten Ava'ya yaklaştık. Bundan sonra sessiz sakin bir yer bulma gibi bir ihtimalimiz de çok minimum seviyede olacak. Evet. Çünkü tam sezonun ortasındayız. Her yer çok kalabalık. Burası hemen Gülden'in dediği gibi İstanbul'un arka bahçesi olarak geçiyor. Aşırı insan yığını var bu bölgede. Evet. Buradan sonra da fazla kalabalıklara gideceğimiz için bari birazcık hazır imkanımız varken sessiz sakin yer arayalım diyoruz. Kendimizi o kalabalığa yavaş yavaş adapte etmek istiyoruz. İstanbul'a yaklaştıkça göreceklerimize karşı sindire sindire yavaş yavaş kalabalıklarla karşılaşalım istiyoruz. Yine girdik bir bozuk yola. Tıngır tıngır mıngır mıngır. Oo, sazlık var yanımızda. Sazlıkla kalsa yine iyi. Su da var sazlığın altında. Şimdi haritadan bir iç yol olduğunu bulduk bu bölgede. Denize girilemiyor. Bakalım nereye çıkaracak bizi. Biz burada kimse yok sanıyorduk. Hemen önümüzden bir çekme karavan girmiş. Burayı da keşfetmişler. 16 Evet. plaka çekme karavan. Oo, hemşerim. Azoteka'ya hemşerim, biz de geliyoruz. Motorcular, çadırcılar.
Mangalcılar buldum. Çekme karavan. Bir de biz eksikmişiz, motokaravan, biz de geldik. Evet. Bir de biz geldik. Çok sıcak, çok. Ben bir keşif yapayım Max, bakayım şu tepenin ardında ne var. Ona göre şuraya bir yere sığışalım. Ben geliyorum hemen. Bekliyoruz. Geldikleri gibi geri gidiyorlardı. Tolga yukarıya araştırmaya gitmişken biz de öndeki karavandaki amcayla konuştuk. Sakaryalılarmış bu arada. Plaka 16 olunca hemşehri sanmıştık. Sakaryalılarmış. Buraya çok eskiden beri geliyormuş. Burası eskiden antik limanmış. Sonra ileriye doğru liman yapmışlar. Burayı bozmuşlar komple. Geçen yıl da gelmiş buraya. Kapancı Limanı gibi oldu. Evet, minik, eski, kim bilir hangi medeniyetten kalma. Birkaç yer denemişler onlar da gelmeden önce buraya ama girememişler koylara. Çok kalabalık, çok karavan var. Yerde yağlıyor. Evet. Birkaç şehir gösterdik ileriye doğru düşündüğümüzde, çok karavan var her yerde falan diyor işte. Belirlediğimiz asıl nokta burası değildi zaten. Buradan sonra 2-3 nokta daha belirlemiştik evet. Çıkarken. Devam ediyoruz. Özetle. Karavanlar, karavanlar, tatilciler. Haritada gözümüze kestirdiğimiz yerlerden birisi artık özel mülk olmuş. Evet. Evet. Yani bir yol bulduk ve hemen burnumuzu soktuk içeriye. Hemen bu yol nereye çıkarmış görelim. Oh, maşallah, yol çok bozuk. Çok çukur. Şöyle bir durayım. Oo, kayanın oluşumuna bak. Neyse biraz daha ilerleyeyim. Bakamıyorum, bir dakika. Bak. Evet. Kule gibi durmuş. Evet. Hadi demeye beklemeden hızına yetişemediğim bir Max. Elma. Ne? Elma var. Elma. Hı-hı. Biz de manzaraya bakalım. Her yerde karadut var ya. Evet, şurada da vardı küçük küçük. Burası böyle bir cep. Girme içeri. Merhaba girme. Dışarı çıkar mısın? Sen... Az daha ilerleyebiliriz. Biraz. Evet. Yani şöyle etraf otlarla kapalı olduğu için ön tarafı çok esmiyor şu anda burası fark Evet, ettiyse. hiç esmiyor. Şu tepenin az ilerisine doğru bir devam edelim. Tamam. Bakalım orada ne var. 200-300 metre. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Ona göre bakarız. Bir deneme daha yaptık. Burası da böyle bir yer. Böyle düz bir alan. Kayalıkların tepesindeyiz. Evet. Hemen karşıdaki tepede de bir çekme karavan ve farklı araçlar var. Hemen ilerisinde de bir karavan var. Bir tane daha çekme karavan varmış, evet. O tarafa da gidebiliriz arzu edersen. Yoksa şurada da bir yere yerleşebiliriz. Bilemedim. Araştırma, geliştirme uzmanımız Tolga etrafı incelemeye gitti. Şimdi burası bu kadar boş. Etrafta çok şişe mişe de görmüyorum. Çok fazla çöp de görmüyorum. Muhtemelen denize girilmediği için ve çok açıkta bir yer olduğu için çok kullanılan bir yer değilmiş gibi gözüküyor. Ama karşıdaki karavancıların o tarafa mı gitsek? Geniş bir alan. Bilemedik, karar veremedik. Evet, şimdi tüm detayları hep birlikte dinliyoruz. Arı kovanı var. Arı kovanı. Evet, kutu. Box. O zaman biz karşıya gidelim. Arkadaşlarının o tarafı deneyelim ileriye. Bayağı geniş aralık var aralarında. Evet. Yani, aşağı mı koymuşlar? Tam şu yeşil var ya, onun hemen arkasında. Tam onun ardında.
O bir tane uçup yanımıza gelen büyük o kovandan değildir herhalde. O kadar büyük arı olmaz kovandan. Belli olmaz. Ya bir de çok Eğimli. eğimli. Evet evet, fark ettim. Karşıdan sadece 2 tane çekme karavan görmüştük ama içeride saklanmış bir sürü varmış. Diğer açıdan gözükmüyorlarmış. Şöyle bir manzara bulduk. Değil mi Cem Bey? Böyle bir manzara bulduk diyorum. Evet evet, güzel. Bak birileri yüzüyor kayaların arasında, gördün mü? Beni duymuyor ki hiç. Şimdi yer bakma telaşında. Siz gördünüz mü bari? Aşkım, Canım. hadi. Seni bekliyorum. Evet. Bir dur artık. Çok uğraştık ama çok güzel bir yer bulduk. Evet. Çöp toplama zamanı, biliyorum. Bir nefes alsaydın önce. Kapı manzaramız. Çok güzel ya. Sek oynayasım geldi. Evet, ondan onu atlayacak mısın gibi, değil mi? Evet. Ve karşıdaki kayaların dibinde yüzenler vardı biraz önce. Evet, buradan gözüküyorlar da kamera çok ufak görüyordur. Ben Evet. az önce söyledim sana da sen hiç duymadın beni. Duymamış. Dışarıdaydın orada. Cam çok. Onları bir toparlayayım ben. Bir kendimize gelelim, dinlenelim. Sonra devam ederiz çekime. Camların arasında yer seçerek yerleştik resmen. Çok cam var ya. Evet, cam kırığı her yer. Hani yerleşmiştik. Çok güzel manzaramız vardı. Kayalar vardı. Ne oldu? Ne oldu Cem Bey? Ne Ne oldu? oldu? Girdik bozuk bir yola. Bu detayları size birazdan anlatacağız. Öyle bir yola girdik ki kameramızın şarjı da yok. Ağaçlar öyle bir kapatmış, çekemedik o bölgeyi size. Yani bir an önce oradan kurtulalım istedik. O bölgeyi çekemedik. Berbat bir yola girdik. Berbat. Çok saçma bir yolda ikinci vites rolanti ile gidiyoruz. Şimdi işin kötüsü, muhtemelen düzgün bir asfalta çıkartacak bizi bu yol. Biz bozuk yollardan gitmeyi severiz. Takip edenler bilirler eskiden beri ne kadar bozuk yollara girdiğimizi. Ama bu yol bozuk falan değil. Bu yol değil Yol ya. değil. Nasıl haritalarda var olabiliyor? Evet, haritalarda var bu yol. Ve en son dinlenmek için kaldığımız yerden ayrılmak zorunda kaldık. Onları falan bir gidelim, bir yerler bulalım, yerleşelim de ondan sonra anlatırız. Ve asfalt Neler göründü. yaşadık, neler. Bıçaklanmalar, hıvırlar, zıvırlar, ortalık karıştı. Evet ya, olaylar. Hepsini anlatacağız size birazdan. Çok karışık olaylar var. Ve bak, düzgün yol. Nispeten. Nispeten. Evet, yukarısı. Hava kararmadan çok güzel bir yere geldik sanki sonunda. Böyle güzel manzaranın eşsiz özelliklerinden biri daha çöpler ve akşam çağır. Yalnız sahildeki çöpleri toplamışlar sanırım. Orada neredeyse 15-20 tane çuval var. Evet. Aşağıda 6 tane denize giren büyükbaş var. Büyükbaş diyorum çünkü falan diye sesler geliyordu. Ondan dolayı büyükbaş dedim kendilerine. Az ileride 2 araba yan yana. Alemdeler. Onlar alemdelerdi, müzik sesi açık. Ki bu kadar ıssız bir yere geldilerse gece bu insanlar sapıtır. Tilki gördüm bu arada. Her şey geçti, gördüm ya. Evet, çok güzeldi kuyu. Ondan sonra o yüzden hiç buralarda kalmaya da gerek yok.
Şimdi saat kaç bilmiyorum. Saat 11'i geçiyor. Saat 11'i geçiyor. Saat 11'i geçiyor. Bir yer bulduk. Oraya da yanlış yamalak bulmuşuz. Saçma sapan yola. Milletin bahçesinden içeri girdik. Şöyle yapayım. Milletin bahçesinden içeri falan girdik yani. Evet. Öyle saçma sapan yerlerden geçtik. Şimdi çok acayip olaylar yaşadık bugün. Bugün karavan hayatımızın 4 yıllık karavan hayatımızın bence en lanet günü olabilir. Kesinlikle. Yani o kadar arıza yaşadık, mahsur kaldık, battık, çıktık falan. Bugün en lanet gündü. Bugün berbat bir gündü. Bugün bir şey var bugün. Hiç güzel devam etmedi yani. Videonun başında çok güzel başladı ama evet, hiç güzel devam etmedi. Şimdi biz saat 11 açız. Çok açız. Evet, geberiyoruz açlıktan. Bir yerde bir mola verdiğimizde Meksa mama vermiştik Allah'tan mama saatinde de o kurtardı kendini kısmen de olsa. Şimdi biz de yemek yiyelim. Bütün detayları size yarın anlatacağız. Hem de nereyi bulmuşuz hep beraber bir görelim. Biz de bir sürpriz. Gece karanlıkta geldik biz de. Kısmen görebildiğimiz kadar gördük. Yerleştik bir yerlere bakalım. Evet. O zaman yarın sabah görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Merhaba güzel insanlar. Sana demedim sen yat. Şimdi biliyorsunuz videomuzun birkaç saniye öncesi çok enteresan bir hal almıştı. Sizin izlediğiniz o dakikalardan sonra 3 gün geçti. Biz 3 günde ancak kendimize geldik. Hatta bugün 4. gün. Aradan geçen cuma günü inanılmaz derecede geçen bir cumartesi günü ve 4 yıllık karavan hayatımızda zirveye ulaşmış bir pazar günü geçirdik. Kalabalık olarak. Bugün pazartesi. Kendimize gelmeye çalışıyoruz. Yaşadıklarımızı 3 gündür hazmetmeye çalışıyoruz. Oh, çok sıcak bir yandan. Allah'tan esiyor. Evet. Pervanemiz var. %99 nem gördük. Evet ya, nem mahvetti bize. Max inanılmaz derecede fena oldu. Gülden çok fena oldu. Ben fenalıklar geçirdim. Tolga'yı bile etkiledi yani o sıcak. O beni bile etkiledi. Ki biliyorsunuz normalde ben sıcaktan etkilenmiyorum. Ya akşam içeri girdiğimizde dışarıda oturduk zaten rüzgar olduğu için tente altında oturduk. Camları kısmak için şu perdelere dokunduğumda bayağı su damlaları akıyordu aşağıya doğru. Yani oturduğumuz bu koltuk, minderler, yatak üstü, üstümüzdeki kıyafet, Max'in tüyleri, saçımız, başımız, ya Max'in tüylerine sahillerde ot, diken çok yapışıyor. Daha önceki videolardan biliyorsunuzdur. Az çok göstermişizdir mutlaka. Ya otları temizleyemiyoruz arasından. O kadar nemli ki böyle ıslak. Yeni yıkanmış gibiydi. Evet. Şimdi gelelim ne olduğunu. Biz sen anlatırken ben bunu karıştırdım. Evet, biliyorsunuz. Videonun başında dedik ki Marmara bölgesine girdik. İlk 2 konak noktası harikaydı. Şimdi 3. harika konak noktasına gidiyoruz. Ama bizim unuttuğumuz bir şey var. Ve es geçtiğimiz bir şey var. Aslında es geçmedik ama bu kadar fark edeceğinin farkında değildik. Mevzu şu. Biliyorsunuz Doğu bölgesi çok hızlı geçti. Karadeniz'e normal tahmin ettiğimiz tarihten bir ay önce indik. Karadeniz'e daha inmeden çok hızlı bir başlangıç yaptık. Amortisör tadilatımız vesaire ve Karadeniz'deki konaklama probleminden dolayı Karadeniz yine tahminimizden çok hızlı geçti. Doğal olarak biz İstanbul sınırları içerisine tahminimizden 2 ay önce geldik. Evet. Bu ne demek? Bu demek ki İstanbul'un Karadeniz bölgesine bakan kısmındaki Şile, Ava, Kerpe, Kefken tarafı, Karasu tarafının inanılmaz derecede yoğun bir sezon geçirdiği anlamına geliyordu. Ben şimdi fışırdatacağım. Sizin videonun başlarında izlediğiniz Kefken taraflarında biz bunun sinyalini aldık. Sonrasında gezdiğimiz her koyda daha fazla kalabalık olacağını düşünerek daha tenha bir yer bulur muyuz acaba diye ilerlemeye karar verdik. Tenha birkaç koy denedik. Tenha olabileceğini düşündüğümüz bu arada. Ulaşımı zor. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. İndiğimiz bir koyda bıçaklı bir kavgaya tanık olduk. İnsanlar bayağı ekmek doğrar gibi birbirlerini doğradılar. Evet. Çok saçma bir şeydi. Jandarma, zapta, ambulans falan telefon edildi. Fakat koyun ulaşımı da zor bir yer olduğu için
Ve birinci öncelik, lafını kesiyorum, telefon çekmiyor. Kesinlikle hiçbir hat çekmiyor. Ambulansı aramak için yaklaşık 1 kilometre ana yola çıktı insanlar, yani öyle söyleyeyim size. Zaten öyle yerde kalmayız malum, biliyorsunuz. Yani o olayı görmeseydik belki orada bir denemeye niyetlenirdik. Ama çok ufak bir yerde. Aslında çok da meşhur bir yer. Sardala Koyu. Değil mi? Yanlış söylemedim. Evet, Sardala Koyu. Çok da güzel bir yer. Böyle olaylar görünce tabii haliyle yola devam ettik. Sonra birkaç konum daha baka devam ederken saat 11 oldu ve bu koya gelişimiz gene apayrı bir efsane oldu. Ama atladığın bir yer daha var Sardala'dan sonra. Neresi var? O kadar çok Orman şey yoluna girdik. İşte bu koya gelirken girdik ya. Onu diyorum aşkım. Tamam. Atlamadım, oraya geldim aslında. Bu koya gelirken bulunduğumuz bölgeden yol tarifi aldığımızda bizi bir yola soktu. Sonra yol o kadar dar ki böyle ağaçlıkların arasından yürüdüğünüzü hayal edin yani. O kadar ağaçlık böyle. Ve ağaçların başınızın üstüne kadar indiğini düşünün. Yani ortalama 1.80 boyunuz var ve o ağaçlar başınızda. Yola girdik. Yoldan geri dönme gibi bir şansınız kesinlikle yok. Hani manevra yapayım, geri döneyim, çıkayım, bu cendereden kurtulayım deme şansınız yok. İlerlemek zorundasınız. Yaklaşık bir 700-800 metre öyle saçma bir bölgeden ilerlemeye çalıştık. Bacamız bayağı bir hasar gördü. Çok dallara çarptı. Şu tepe, şurası nispeten temizledik. Rüzgarla da temizlendi ama full ağaç dalı, meyve sebze topladık tavandan, öyle söyleyeyim size. Neyse, oraları da geçtik. Oradan çıktık. Bizi bir yere çıkardı. Oraları aldık mı kameraya? Almadık. Bilmiyorum çünkü şöyle, aslında orada çekim yapmaya başladık sanırım. Çünkü o geçtiğimiz ağaçlık alanda çekim yapmadık. Şarjımız yoktu ve gittiğimiz yerde çekim yaparız diye düşünüyorduk. Oranın sonunu çekebildik sadece. Ağaçlık alanın en seyrek yerine doğru çekmiş olduk sadece. Aynen. Aslında. Ya bizi bayağı bildiğiniz o orman yoluna soktu. Yangın yoluna çıktık. Yangın yoluna çıkardı. Yangın yolundan da bir süre hareket ederek başka bir yola ulaştık. O yoldan sonra enteresan tepelere çıktık. Tepelerden inmesi çok zor gözüken bir rampanın başında sonra bir araba denk geldi Allah'tan. Ona sordu Tolga, nereden ineceğiz buraya gibi. Dedim ki, dostum ben bu yaraya girdim ama galiba yanlış girdim dedim. Evet dedi. Çok yanlış girdim çünkü dedi. Çünkü gece artık 11 falan olduğu için karanlıkta hiçbir yeri görmeden gidiyoruz. Sadece yolu görüyoruz. Etrafta az ileride nereye döneceğiz, ne yapacağız belli değil. Ve indiğimiz nokta, ben birazdan göstereceğim size orayı da. Herhalde bir 15 derece eğim, belki daha bile fazla bir eğim vardır orada kesinlikle. Yani bu aracın oradan çıkar bir şekilde de yani çok zor. Çok Büyük araçlar bile zor çıktı geçen. Evet yani çok zor. Çıkması çok saçma bir yer. Şansın varsa dedi, orada bir arsa var. Arsanın içinden geç. Kapıyı kilitliyorlar genelde dedi. Ters sürgülü kapı var. Eğer dedi kilitli değilse dedi, direkt dedi arsanın içinden geçip yan tarafa geçebilirsin. Eğer dedi kilitliyse maalesef dedi bu indiğin yol dedi geri çıkmak zorundasın. Yaklaşık 2 kilometre. Ondan sonra tekrar dedi karşı yoldan girmen lazım. Aslında koya falan. inen hemen başka bir yol var arka tarafında ama girişleri farklı. Ve harita bizi bu yola soktuğu için de böyle bir maceralı yerden geçmiş olduk. Çok macera oldu bize bir şey. Yani herhalde bir 6-7 tane koy denedik. Çok, belki daha fazla daha denedik. bile fazla olabilir. Şöyle, birçoğunu vermedik size. Akşamları biz yolculuk yapmıyoruz çok fazla. Uzun zamandır böyle. Gündüz sabah erken saatlerde hareket edip gündüz gözüyle yerleşiyoruz. Tabii ulaşamayınca, konaklamak istediğimiz yerlere ya da işte istediğimiz gibi yerler olmayınca ve akşam olunca haliyle biraz da stres olmaya başlıyor insan. Göremiyorsun çünkü gittiğin yeri. Ama neyse ki sonuç olarak buraya gelip o hafta sonu kalabalığını yaşamak varmış. Ya bir de burası daha sonradan öğrendiğimize göre çok kişi tarafından bilinmeyen, evet, ama bir izdiham yaşanılan bir yerdi. Çok kalabalıktı. Çok. Biz 4 yıl boyunca hiç bu kadar kalabalığın içine girdiğimizi hatırlamıyoruz. Onun evveliyatında yaptığımız çadır kamplarında da bayram kalabalığıydı sadece. Değil mi yani? Bayram kalabalığı gibi bir kalabalık vardı burada.
Genelde de sakin yerlere kaçtığımız için herhalde hep bu festival gibiydi ya. Herkes o kadar kalabalıktı ki. Çok Aileler de vardı, genç gruplar da vardı ama ve taşkınlık olacak ya da rahatsız edecek bir durum yoktu. İşte malum müzik çalan gidenler oldu. Birkaç farklı karavancı daha geldi bizden sonra. Biz geldiğimizde birkaç çekme karavan vardı galiba, değil mi? Evet. Ondan sonra hafta sonu atlattık neyse ki sağ salim. Yani buranın konumunu vereyim mi vermeyeyim mi diye çok düşünüyorum. Buraya gelip mahvolabilirsiniz. Çok keyifli vakit de geçirebilirsiniz ama açıklamaya koordinatları yazarım ve buraya bizim yaptığımız hatayı yapmadan nasıl gireceksiniz onu da belirtirim size. Hafta içi ya da sezon dışı gelirseniz İstanbul'a yakın, daha doğrusu İstanbul'un hemen arka bahçesi değinilebilecek bir yerde. Henüz ücretlendirilmemiş. Çünkü yaptığımız araştırmalarda Şile-Ava arası bütün koylar ücretli. Evet. Birileri koylara çökmüş. Girişte otopark ücreti alıyorlar. Kamp yapmak isterseniz ekstra para talep ediyorlar. Şezlong kiralamaya çalışıyorlar. Dışarıdan yemek getiremezsiniz diyorlar. Bir Ali Kıran Başkesenlik var bu bölgede. Evet, bilginiz olsun. Koylara. Bazı koylar mahallelere bağlı. Orada mahalle görevlileri mi diyeyim artık bilemiyorum. Onlar yerleşmişler oraya. Otopark parasını onlar alıyorlar. Bazıları zaten işletmeler var içinde. Çoğunluğunun diyelim. Buradan sonra böyle bir yer bulabilecek miyiz bilmiyoruz. O yüzden belki konumunu buranın paylaşırız. Yok, yazarım ben aşağı koordinatları yani yazarım da. Siz de ararsanız belki bulabilirsiniz. En azından şu an için ücretsiz bir yer bulduk. Yani dediğim gibi bizim çok hızlı hareket ettik. Şayet biz çok hızlı hareket etmeseydik Şile-Ava tarafındaki bu koyların hepsine girme niyetimiz vardı ve mümkün mertebe sezon bitmiş olacağı için de çok keyif alarak vakit geçirmeye devam edecektik. Evet. Ama şu an Temmuz'un sonundayız. Sezonun tam ortası denilebilecek bir zaman. İnanılmaz kalabalık. Sadece hafta sonu değil, hafta içi de öyle. İşte Kerpe'nin içinden geçerken mesela alışveriş yapmak için durduk. Aslında sahil taraflarına gidecektik. Ama o alışveriş yapılan meydan tarafı bile o kadar kalabalık ve akın akın arabalar gidiyor ki hatta gidemiyor yani. Dur kalklı gidiyorlardı. Evet. O yüzden o tarafa girmekten vazgeçtik. Dediğin gibi sezon dışında olsaydık kesin hepsinde uzun uzun vakit geçirirdik. Yani çok uzun vakit geçirirdik. Hani bizim aslında bu turdaki amacımız bu bölgedeki de işte girilebilecek, kalınabilecek koyları sizlere göstermekti. Ama yani şöyle söyleyeyim, Şile taraflarında bazı koylara 800 lira otopark ücreti alındığını duyduk ve okuduk Google yorumlarında. 800 lira. Merhaba canım. Merhaba canım. Şile'desiniz abi. 800 lira otopark ücreti nedir? Ve denize her daim giremiyorsunuz. Buraya bile hafta sonunda jandarma geldi 2 gün boyunca. Deniz aşırı dalgalı. Jandarma sokmamaya çalışıyor. Tabii insanlar da münakaşaya da girmek istemiyor doğal olarak problem yaşanmasın diye. Koyu gösterirse şimdi bir köşeden jandarma çıkartıyor denize girenleri. Zaten denize girenler de kıyıda giriyorlar aslında. Yani en fazla 2-3 metre açık kıyıya göre. O köşeden çıkartıyor. Arkasını bir dönüyor, bu taraftan girmeye başlıyorlar. Gidiyor o köşedekileri çıkartıyor, bu köşeden başkaları girmeye çalışıyor falan. Ama kaza bela olmadan hafta sonunda atlattılar. Evet. Biz de atlattık. Evet. Yani zaten sıcak biz yeteri kadar yamulttuğu için insanların o kalabalıklığı çok fazla etkilemedi. Evet, şaşkın izledik böyle. Evet. Hiçbir şey yapmadık yani, gerçekten. Çok garip, çok garip, çok garip, çok garip. Şimdi biz tabii burada 3 gün geçirdiğimiz için ekmeğimiz bitti. Yakında bir market vesaire yok. O yüzden Gülden bir şey hazırlıyor orada. Bir şey deniyor. Bir şey deniyorum. Bakalım. Bakalım ne çıkacak onun içinden. Şey deniyorum. Oh kuzu. Öyle kuzu, dostlar. kuzu. Bir bilgilendirme yapalım sizlere dedik. Hazır çünkü bu kadar sakinlemişken. evet, biz de birazcık kendimize gelmişken ve bugün nispeten 32 derece. Nem %80'lerde. Hava nispeten nefes alınabilir bir düzeyde. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet, Gülder'in uğraştığı şey bu. Değişik bir hamur. Değişik bir hamur cinsi. Bir şey. Zeytinli. Ve şöyle bir şey oluyor. Zeytinli çörek. Zeytinli çörek yaptı Gülden. Çok güzel de kabarıyor. İlk defa yapıyorum. Bence güzel olur. Şimdi kapatamıyoruz çünkü burada pervane Gülden'i serinletmeye çalışıyor. Şöyle döndü.
Çok konforlu çalışıyorum. Evet. Bir daha bakıyoruz. Sana nasıl kapancılar? Pofuduk pofuduk olmuşlar. Evet. Zaman geçmiyordu ki pofuduk pofuduk ekmeklerimiz hem de zeytinli ekmeklerimiz bir yerini almasınlar. Vallahi güzel oldu sanki ama. Güzel oluyor güzel. Şimdi Bir tarif deneyebiliriz bunu daha sonra. Şimdi ya kardeşim hala nerede olduğunuzu göstermediniz. Evet. Ne zaman göstereceksiniz? Nereye gittiniz? Hangi cehennemdesiniz? Tövbe. Nereye gittiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir yer orası diyorsunuz. Birazdan göstereceğiz. Klasik kapı manzaramız bile göstermedik. Evet, klasik kapı manzarası yapmayacağım çünkü bu sefer. Klasik drone manzarası yapacağım direkt. Aa. Direkt drone ile göstereceğim size burayı. İletişim masanın aman dolabın önünden çekilir misin? Of çok sıcak oldu. Evet. Ocak başı sıcak. O zaman bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaparken Aa. Siz orada mıydınız? siz de drone manzaralarıyla biz nereye gelmişiz onu keyifle izlemeye devam edin. Akşam oldu. Hadi eve. Hadi herkes eve. Yemek hazırlayalım. Hadi içeri. Hadi gel. Hadi Max. Hadi içeri. Akşam oldu. Herkes evine geldi. Herkes eve. Bilden iş başına. Şimdi bu akşam ne yiyoruz Bilden Hanım? Bu akşam havuç kızartma, Evet. patates kızartma. Evet. Yanına da nugget ya da köfte yapabiliriz. Tamam. Yoğurtlu moğurtlu böyle tam yaz yemeği. Evet, akşama sürpriz bir tatlı var. Evet. Tatlı olduğunu ben söyleyeyim de ama sürpriz bir tatlı. Ne tatlısı olduğunu da söyleseydin tam. Yok, hayır söylemeyeceğim. Sufle olduğunu söylersem Sufle verdin şu anda. sufle verdim. Ama Evet, birkaç video önce bir sufle denememiz olmuştu. Taşmıştı, köpürmüştü, Evet. sönmüştü falan. Sonra bu sefer rezil olmamak için tarifi önceden denedim. Çok güzel oldu. Test denedik, edildi, onaylandı. test ettirdik. Biz Evet. değil, önce başkalarına tattırdık. Komşularımızla denedik ilk önce. Hatta Görüntüsü çok güzel oldu bu arada. Fırında bir sufle yapmaya kalksam bu kadar kabartamazdım. ayrıca test eden komşularımız bir lokanta sahibi. Evet, yemek firmaları yemek var. firmaları var. Max dışarı çıkma. Hani kek demediler, sufle dediler. Bu Gülden için çok önemliymiş. Evet. Onu söyledi o gün. Söylemedim ne olduğunu tatlı yerken. Sufle, çok güzel sufle olmuş. Ben evde tutturamıyorum. Nasıl yaptın tarifini falan diye sordular. Demek ki güzel yapacağım. O yüzden denenmiş, onaylanmış bir tarifle bu akşam sufle yapacağız. Evet. Bir
Bir tane patates yeter bence. Bence de. Ek savuç yiyeceksin mi? Gel. Al buradan. Bak oraya koydum. Elim şeyli. Dokunmayayım sana. Al ben vereyim. Yıkayacağım ben şimdi elimi. Al. Eğer Ege ya da Akdeniz ya da Doğu Karadeniz ya da Doğu bölgelerinden yaz sezonu için İstanbul taraflarına gelmeyi düşünüyorsanız, buraları merak ediyorsanız hemen o düşüncelerinizden ayrılın. Çünkü yaz sezonunda 17 milyonluk İstanbul, bir kısmı Karadeniz kıyısına, bir kısmı Marmara'ya, bir kısmı da Ege'ye çökmesine rağmen halen daha yer bulamıyorsunuz. Çökmesine demeyelim ama da gitmesine diyelim. Gitmesine Çökmek diyelim, evet. Çökmek farklı bir kelime oldu, özür diliyorum. O taraflara kaçmasına rağmen nefes almak için yer yok. Yer yok. Sezonda bu bölgede yer yok. Bakın bugün hafta içi, Gülden size biraz önce gösterdi. Çok yani çok şey çekmemeye Evet. çalıştım. Sahile doğru odakladım ama ve akşam şu anda yani hafta içi. Saat ve akşam. 5.30 falan, şu an 6 belki. İstanbul'a yani yan tarafımıza başka biri geldi. Onunla konuştuk. İstanbul'da nefes alamıyoruz. Mecburen kaçıyoruz böyle yani. %98 nem diyor. 2 gün önce burası da öyleydi gerçekten. Evet. Bahsettik sanırım sabah. Bahsettik. Yapış yapış oldu her yer. Koltuk Bahsettik. örtüleri nem yani ıslandı. Şu fileler ıslandı. O kadar çok nem vardı. 2 gündür biraz daha rahat. Videonun en başında da size bahsetmiştim. Biz bu bölgedeki kıyı şeridine girilebilecek olan tüm yerlere girip size gösterme niyetimiz vardı ama sezonda olduğumuz için ve en ufak bir koy dahi ücretli olduğu için maalesef size buraları gösteremeyeceğiz. Daha sonraki belki bir kış sezonu sonbaharda falan geliriz bu taraflara. Evet, bu taraflara belki o zaman O zaman rahat gösteririz edebiliriz. size rahat Şimdi rahat, hem de biz de rahat ederiz. Son videolarda hep işte Karadeniz'de konaklayamamaktan, işte Amasra'ya girememekten, birçok yerde izin verilmediğinden ya da işte kalabalığından bahsettik. Tabii ki bu tamamen bizim yanlış zamanda burada olmamızdan kaynaklanıyor aslında. Nasıl ki Ege'ye, Akdeniz'e giderken artık Eylül sonrasını bekliyoruz. Karadeniz sahillerine gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka imkanınız varsa Eylül sonrasına bırakın. Evet. Ki yasaklar olmasın. Rahat Özellikle rahat Amasra bakmayabilir. tarafı, değil mi? Tabii işte yani. Amasra'dan bu tarafa diyebiliriz Evet. onun için belki. Oradan öncesi için çok hissetmedik bu durumu. Belki oralarda da artık hani Haziran Belki. yarısından sonra oralarda da başlamış olabilir. Yani tüm sahil şeritlerini açıkçası yaz sezonunda Tüm sahil şeritleri dostlar yabancı turistlere, yerli turist gezemez. Şayet ki parasını verir bir otele gider veyahut da parasını verir bir kampinge girerseniz ancak o zaman sahil şeritlerini kullanabilirsiniz. ama her yer güzel. Evet, onun haricinde maalesef ki kullanamazsınız. Karadeniz videolarımızda bir iki tane yorum aldık. Dediler ki ya işte hiç mi sevmediniz buraları? Sevmemek değil. Evet. Free camping yapmak isteyen karavancılar için sıfır hattı, sıfır kıyı hattı çok uygun değil. Sadece birkaç nokta var. O noktaları hızlı geçmeniz gerekiyor. Bir de biz en başından beri her gittiğimiz yerde şunu söylüyoruz. Evet, biz orada rahat edemedik. Biz şu sebeplerden rahat edemedik. Bunu bekliyorduk. Bunu göremediğimiz için yola devam ediyoruz diye bahsediyoruz. Yani bu demek değil ki o geçtiğimiz yerler kötü ya da kötü diye kaldık değil. Mesela Trabzon'da o müzik çalan gençler bizi rahatsız etti. Başka yere geçtik. Vakıf Kebir'de biz çok rahat kaldık ama bizden sonra bizim orada kaldığımızı, konakladığımızı gören bir takipçimiz gittiğinde aynı müzik durumunu bu sefer o orada yaşamış. Tamamen şansınıza doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekiyor aslında. Aynen buralar öyle. için. Belki Trabzonspor'un olduğu o otoparkta siz çok rahat edebilirsiniz. İnanılmaz keyifli 2 gün 3 gün geçirebilirsiniz Evet. orada. Ama bize maalesef öyle denk geldi. Ya da Yani işte bizim sevdiğimiz o sessiz sakin yerler aradığımız ya da biz işte rahata fazla alıştık Doğu tarafındaki o sessizlik, sakinlik taraflarına. Ha, siz bunlar rahatsız olmuyorsunuzdur ya da insan kalabalığı sizi rahatsız etmiyordur. Zaten keyif alırsınız oralardan. Yoksa kötü bir yer diye demedik yani Tabii, hiçbirisini tabii. ya da o yüzden kalmamazlık yapmadık. ya sevgili bir takipçimiz var mesela, bize mesaj atıyor. Diyor ki Tolga Şahinciler ne tarafta geliyor abicim? Ben seviyorum onlarla sohbet Gelsinler etmeyi diyor. gençler bira içsinler falan Tabii yani diyor. hani ona da mesela ona göre konum gönderiyorum. Yani
Herkesin istekleri Tabii. farklı olunca ona göre değişiyor olay. Beklentiyle alakalı yani aslında. Kesinlikle Yoksa öyle. hiçbir yer kötü değil aslında. O zaman bir telefon molası, beni birileri arıyor. Hadi bak bakalım. 20 dakikalık telefon görüşmesinden sonra ne alemdeyiz Bilge Hanım? O patatesler olmuş. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle koydum. Köfteler kaldı sadece pişecek. Patatesler olmuş. Havucumuz çok güzel görünüyor. Köftelerimiz Evet. kaldı. Köfteler pişerken de masaya hazırlayacağız artık. O zaman ben hemen masaya Ben hazırlayayım. çökmeye başladım. Gidiyorum Fark ettim. aşağıya doğru. Bu haftaki videomuz dışarı aktarımı tamamlanmış. Şunu şöyle kenara koyalım. Akşama yüklemeye başlarız. Yemekten sonra başlarsın ya da. Yemekten sonra yükleyeyim onu. Tuzu aldım. Mangal yaktılar dışarıda. Bütün duman karavana geliyor. Evet, rüzgar esmedi. Tam mangal zamanı esmeye tuttu. Ben buradan ne almaya yedim sence? Yoğurt. Almaya. Sen son iş olarak Son iş olarak bizi aç. dizi açayım. Ben de şunları koyayım. İşteler. Tamam, görmek istemiyorum şu mesajları şu anda. Çok enteresan yerlere gidiyor. Canan yazma Canan. Yazma, telefon benim elimde. Yazma Canan. Efendim ablacığım? Güzel yavrum. Ay niye zahmet ettin ya? Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hayda. Komşudan bir tabak yemek. Meksim buraya gel. Sığamadık, edemedik, hiçbir şey yapamadık. Çok karıştık. Şöyle işte, şunu da şöyle koyarsak sığdık galiba. İmza istiyorsan hayal kırıklığına uğrayacaksın. Evet o zaman bize afiyet olsun. Şimdi yoğurdu şuraya kaldırayım bir saniye. Bir saniye sonra görüşürüz. Şimdi Gülden Hanım'ın tatlısı. Suflesi. Sufle. Hiç güzel şeyler değil. Ne güzel şeyler değil. %1 şarj. Nasıl %1 ya? Tamam neyse hemen söylüyorum. Hemen bir söyle. yumurta, yarım su bardağı toz şeker. O arada da kamerayı şarja takıyoruz. Biraz önceki şarj faciasından sonra Hızlı hızlı söyledim ama yetiştirebildim mi bilmiyorum. Bir Şöyle de. şeker ve yumurtayı böyle şöyle köpürene kadar çırpıyoruz. Sonra 50 olunca biraz vakit alıyor. O yüzden o arada da biz bunu hallettik. Sonra yarım su bardağı yine yağ. videonun o Sıvı bölümünü kaydetmeme ihtimaline karşı ne yaptığımızı başlangıçta bir Bir daha anlatır mısın? yumurta, yarım su bardağı şekeri çırptık köpürttük. Az önceki görüntü sadece onlardan ibaret. Yarım su bardağı yağ koyduk. Süt, normal ılık süt olabilir. Dolaptan çıkarttığım için bir tık ısıttım. Sonra şunları iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırmıyoruz. Karıştırmadan önce kakaomuzu da koyalım ki kakao karışmış olsun. Böyle bir şey eksik. Kakao çünkü birazcık tane kalabiliyor. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar kakao. Bizimki biraz koyu, o yüzden ben az koyacağım. Yorgun sesimden de anlayacağınız gibi kamera ardında beni çalıştırıyorlar arkadaşlar. Evet, bu çırpma işlemini az önce Tolga. Evet, ben yaptım onu. Şimdi bir bardak un koyuyoruz. Ben kaşıkla koyuyorum. Normalde 5 kaşık bir bardak yapıyor. Sonra kabartma tuzu, vanilin. Sonra bir daha karıştırıyoruz. Ve bu kadar. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Kamera arkasında neler oluyor? Oo, yakalandım. Sonra hazırladığımız harcı kapların yarısına gelecek kadar dolduruyoruz. Yarısını geçerse benim geçen sefer yaptığım gibi Taşar. tencerenin içinden yiyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken birinci öncelik yarısını geçmemesi. Evet. Bunlar suda pişireceğiz fırınımız olmadığı için tabii haliyle. Geçen seferki o nemli kalma durumunu çözmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Kapağa bez geçiriyoruz. Kapağın kulpuna da lastik takıyoruz. Bez böyle geri dönüp şey yapmıyor. Yani normalde pilav demler gibi böyle de yapılabilir. Ama biz böyle yapıyoruz ki kolay olsun. Şimdi bunları bir bir pişireceğiz. Şöyle yapıyoruz.
tabağın yarısına gelecek kadar su koyuyoruz. Fazla geldi. Biraz döküyoruz. Bu tabaklar geniş olduğu için. Evet. Tabak suya oturuyor. Sonra küçük gözde en hızlı ateşiyle pişirmeye bırakıyoruz. Hızlı. Bizim tabaklarımız ve tenceremiz ufak olduğu için ben bu küçük gözle yapıyorum ama büyük tencerede böyle hepsini yan yana dizebiliyorsanız büyük gözde de hızlı yapabilirsiniz. Önemli olan ilk baştaki pişme hızı. Bu içindeki tabak suyun kaynamasıyla beraber böyle tıkırdamaya başlayınca altını kısıyoruz. Evet, bahsettiğim tıkırtı sesi bu. Duyuyor musunuz? Şimdi altını en kısa kadar aldık. 4, en fazla 5 dakika. Sonra kapatıyoruz. Kapatınca da püf noktası, içindeki kaseyi hemen alıyoruz. Yoksa içinde kalırsa sıcak su pişirmeye devam ediyor. Şimdi kapatıyorum altını. Hazır mısın? Hazırım. Dakikası doldu. Altını kapattık. Kapağını açtık. Oo. Neden yarıya Hemen kadar almam doldurun? lazım. Al. Neden yarıya kadar doldurun dediğimizi şimdi anladınız değil mi dostlar? Evet. Taklatacak mı? Aşkım. Tabii ki hayır. Bak, gördün mü nasıl oynadı? Evet, lömbür Çünkü içi lömbür. sıvı. İçi çikolata bunun. Yani sufle. Sufle. Yani şimdi bu sıcak suyu da ziyan etmiyoruz. Buradaki kirli bulaşıkların içine döküyoruz. Onlar çözülmeye devam ediyor. Tabii siz evinizde daha büyük bir tencereyle, Tabii. yayvan bir tencereyle, daha ufak kaplarla hepsini tek seferde çözebilirsiniz. Mesela bu küçük sufle kaplarına bir tencereye 4-5 tane sığdırılabilir. Ben tek tek yapıyorum mecburen küçük olduğu için. Aslında tava vesaire. Ha, bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Şu kap suyun içindeyken üstüne kapağı kapattığınızda şişmek için mesafesi olması lazım. Evet. Derin bir kapta pişmesi lazım yani kısacası. Evet. Sıradaki. Evet. Şimdi tutulabilir düzeyde. Tamam, koy tabağa. Şöyle koydum. Bunlar Bunlar komşularımızın sufleleri. Bizimkiler içeride kalacak şimdilik. biz de bir sonunda kahve içelim. Evet, suflelerimizi yaptık. Kahvelerimiz hazır. O zaman gidelim. Sen de bu tarafa gel. Dışarısı karanlık olduğu için çekim yapamayacağız bu araları arkadaşlar. O yüzden yarın hep beraber yüzer serinleriz belki. Sabah görüşürüz. Bugün artık burada son günümüz. Değil mi? Evet. Bugün buraya veda edeceğiz. Güzel manzaraya artık yollarımızı ayırma vakti. Çünkü burada bir hafta sonu daha geçirme gibi bir olay yaşayamayız biz. Haftanın şu anda başındayız ama şimdiden hafta sonunu düşünmeye başladık. Zaten 4 gün oldu galiba. Evet. Artık yetti bize burası. Yukarıdan manzarayı bol bol drone'dan gördük ama yürüyüş yolumuzdan da göstereyim manzarayı. Çok güzel bir koy. Bu arada buranın adından bahsettik mi hatırlamıyorum. Koy Ağzı plajı burası. Dediğim gibi bu bölgelerdeki ücretsiz tek yer. Akçakese'nin içinden giriyorsunuz. Bu arada 2 yol var. Biz yanlış yoldan girmiştik hatırlarsanız. Evet. Akşam olduğu için çektik mi o bölümleri bilmiyorum ama buradan aşağı çok ciddi bir iniş var. Aşağıya inseniz bile aşağıda eğer özel mülkün kapısı açık değilse orada mahsur kalıyorsunuz. Tekrar indiğiniz bu yolu çıkmak zorundasınız. Evet. Yukarıda bir gözlemeci var. Gözlemeciye gelmeden hemen önce sola döneceksiniz. Mezarlığı geçtikten sonra ya da mezarlık ve gözlemecinin arasındaki yol koyun diğer tarafından daha düz, daha insani şartlarda hareket edilebilir. Evet. Bir dipnot olarak onu da söyleyeyim dedim koyun adına vermişken. Bu yaz için şu anda burası ücretsiz ama seneye ne olur bilmem. Çünkü bir önümüzde gideceğimiz yola doğru olan birkaç plaj geçen yıl ücretsizken bu yıl 300 lira gibi sadece otopark ücreti istiyorlarmış. Konaklamaktan bahsetmiyorum. Evet. Sahile giden araçlardan bile 300 lira gibi bir fiyat istiyorlarmış. Yani bir yorum vardı. Adam diyor ki kendi mahallemde plaja benden para istiyorlar. Böyle bir saçmalık olamaz diye yerel halkın bile bu konudan sıkıntıları var. Yaz sezonu buraya gelme niyetimiz yoktu ama
İşte şartlar onu gerektirdi ve yaz sezonunun ortasında biz buraya geldik. Doğal olarak da çok kalabalık her yer. Sezon dışı muhtemelen ücret kimse almaz. Daha sakin olur. Onu Evet. değerlendirip bu taraflara gelirseniz tavsiye ederiz. Mükemmel yerler var. Bu arada denizi acayip güzel. Aslında bugün yüzecektik. Belki denizden falan da çekim yapacaktık ama çok dalgalandı bugün ve haliyle o tertemiz, güzel deniz görüntüsü kayboldu. O yüzden oraları size gösteremiyoruz. Evet, maalesef. Şimdi İstanbul kıyısında nerede konaklayacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani bir sonraki video tam bir macera olacak. Evet. Hemen hemen girebildiğimiz bütün koylara girmeye çalışacağız. Ücretsiz yer aramaya çalışacağız. Haritalardan baktık, bulamadık maalesef ama gidip görmeyle deneye deneye devam edeceğiz. İnşallah bir yer bulursak Evet. yine İstanbul kıyılarında bir yerlerde kalacağız. Yoksa bakacağız bakalım neler Yoksa olacak. Avrupa'ya doğru uzayacak bir yolculuk. Evet. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.